Merhabalar, yengeç ve yükselen burcu yengeç olan dostlar. Evet, Nisan ayına girdik ve Nisan ayında gökyüzünde neler olacak ve siz yengeç burçlarına neler getirecek? Evet, öncelikle lütfen yükselen burcunuza göre izleyin. Sonra güneş, eğer biliyorsanız ay burcunuzu da takip etmeyi unutmayın diyorum. Evet, bu ayın önemli 3 tane ana başlığı var. İlk önce 3 Nisan'da Merkür Boğa burcuna geçecek ve bu ay içerisinde bir Merkür retrosu yaşayacağız. 20 Nisan'da bu arada Merkür retro yapmaya başlayacak. 15 Mayıs'a kadar sürecek bu retro. Bu dönemde sizin sosyal ilişkileriniz çok fazla gündeminizde olacaktır. Arkadaş ilişkileri, oradaki dost ilişkileri, iş ilişkileri olabilir. Sosyal çevreniz belki ekip, grup çalışmaları olabilir. Bu alanlarda biraz geçmişe gidebilirsiniz. Yani Merkür Retroları genellikle yarım kalmış, tamamlanamamış veya bir takım dostluklar, arkadaşlıklar olabilir. Orada bazı projeler olabilir. Onların üzerinde bir daha çalışmak gibi durumları da getirebilir. O dönemde gerçekten biraz geçmişteki konuları tamamlamak üzere aslında çalışacaktır. Bunlar özel hayatınız veya çocuklar, onların hayatlarıyla ilgili de olabilir. Şimdi bir diğer önemli olan konu tabii ki 6 Nisan'da Terazi burcunda bir dolunayımız var. 20 Nisan'da ise bir güneş tutulması yaşayacağız. 29 derece Koç burcunda. Bu ikisi de öncü grup burçta olduğu için tabii yengeçleri çok yakından ilgilendiriyor olabilir. Şimdi 6 Nisan'daki 16 derece Terazi burcundaki dolunay eğer 4. evinize denk geliyor, tabi orada bir de 16 derecelerde bir yerleşiminiz varsa Terazi burcunda tabi daha da çok etki alabilirsiniz. Öncelikle şimdi 6 Nisan'dan 16-17 Nisan'a kadar etkileri sürecek gündem biraz ev ve aile, yaşanan yer, oradaki düşünceleriniz, kökleriniz veya aile bireyleri, ebeveynler de olabilir. Bu konular daha fazla gündeminizde olacak. Eğer orada bir belirsizlik, bir karar verilmesi gereken bir durum, bir konu varsa dolunayların zaten amacı budur. İşte evinizle, yaşam yerinizle ilgili bir karar verme durumunuz olabilir. Zaten gündeminize muhtemelen gelmiş konulardır bunlar. Burada bir karar verme aslında, evet, bir 29 derecede bir tutum olacağı için tam 20 Nisan'da sınırlarda bir durum var burada. Belki taşınacaksınız, ev değiştireceksiniz ya da ebeveynlerin yani ailenizin hayatınızın içindeki rolüyle ilgili bir takım değişim veya yenilikler olabilir. Burada onun dışında mesela mesleki durumlarla ilgili gelişmeler olabilir. Çünkü yönetici gezegeni burasının ve Mars da burcunuzda olduğu için hani biraz böyle sanki sağlıkla da ilgili. Venüs bu arada Boğa burcunda tam 6 Nisan'daki dolunayda. Biraz böyle aşk ilişkileri olabilir. Hani daha popüler ilişkiler gündeme gelebilir. Veya kadınlarla ilgili, yani aile içindeki kadın figürlerle ilgili konular olabilir. Hani aşk deyince aklıma biraz böyle onlar da geldi. Veya onların sağlıkları mesela olma ihtimali var sevgili yengeçler ve bu durumlar dediğim gibi ayın 17, 16, 17'sine kadar da sürecek. Şimdi bir diğer önemli konu, bu arada Mars bizim mücadele, savaş gezegenimiz Yengeç burcunda ve Mayıs, Nisan ayı boyunca da yani sizin burcunuzda olacak. Aslında ay boyunca bu alanda hani Mars da geçtiği için gerçekten çok ciddi bazı konularda mücadeleler vereceksiniz. Hatta veriyorsunuz da belki şu anda. Bir yenilik yapmak üzere, hayatınızda bir değişim yapmak üzere bence çalışıyor. Çünkü tutulma 20 Nisan'a geldiğimizde tam kariyer evinizde, aslında hayatınızın tam tepe noktasında gerçekleşecek ve bu son derece demek bir artık çıkış noktası olabilir. Hani bir şeye nokta koyup yeniden bir şeylere başlamak, bir evrim süreci gibi düşünebilirsiniz. Çünkü tutulmalar genellikle kadersel döngüleri hayatımıza taşır. Hani uzun vadede bir takım yenilikler getirir ki bu tutulmanın benzerleri 2005 yılında yaşanmış. Hani o yıllara gidin, o dönemlerde
belki benzer etkiler yaşayabilirsiniz hayatınızda. Bir kariyer değişikliği olabilir. Aile içinde önemli bazı yenilikler söz konusu olabilir. Gerçekten taşınmalar da verebilir. Ülke değişikliği verebilir mesela. Çünkü Satürn zaten 9. evinizden geçiyor. Aynı zamanda destek oluyor. Bu arada Satürn'ün desteğini alıyorsunuz. Onu da söylemeliyim. Bir yandan da hani olumlu yandan baktığımızda şimdi tam Jüpiter kariyer evinizde, Şiron orada. Orada aslında diyelim ki meslek hayatınızda bir zafiyet yaşıyorsunuz. Hani bir sorun var, orada bir problem var, aşmaya çalışıyorsunuz, bir yenilik var. Yani bir aşama var, orayı bir türlü geçemediniz ya da geçmeye uğraşıyorsunuz. Aksilikler çıkıyor. İşte oralarda bir bence kolaylık söz konusu olacak. Yani Jüpiter'in bence kariyerinizde veya hayatınızın diğer alanlarında önemli şekilde desteğini alacaksınız. Bu arada sağlık ve para anlamında bence olumlu destekler alıyorsunuz ki özellikle 17-18 Mayıs'a kadar bu arada maddi anlamda güzel destekler alıyorsunuz. İyi de gideceğini söyleyebilirim. Gerçekten çok önemli değerli yengeçler sizler için. Doğum haritanıza baktırmanızı tavsiye edebilirim. Hayatınızın çok önemli bir döngüsünden geçiyor olabilirsiniz ki özellikle yengeç burcunun son derecelerinde doğmuşsanız. Şimdi diğer yandan 7 Mayıs'ta bizim sevgi, aşk, ilişkiler, güzellik, estetik, para gezegenimiz Venüs İkizler Burcu'na geçecek. Şimdi Venüs de 12. evinize geçince aslında biraz duygusal dünyanızda, iç dünyanızda bence olumlu etkileri olacak. Güzel çalışabilir açıkçası. Verimli olacaktır. Orada bir takım içsel bir problem varsa mesela orada şifalandırma verir. İş hayatında eğer çalışıyorsanız günlük rutinlerinizde bir takım güzellikler getirebilir. Bir iyileşme getirebilir. İş veya özel hayatınızdaki arkadaşlarınızın arasında varsa problem mesela oralarda bazı düzenlemeler getirecektir. Dediğim gibi yani Jüpiter'in ve Şiron'un bence size çok olumlu aslında hayatınızın belki de aslında diyebilirim fırsatı olabilir. Belki bazen fırsatlar bize çok fırsat gibi görünmeyebiliyor. Yani bunu da söylemek istiyorum. Çok kabul edemiyor biliyoruz. Çünkü tutulmalar şeydir, sert gelebilir bazen. Sarsıcı olabilir ya da beklemediğiniz anda beklemediğiniz bir şey yaşatabilir. Ve biz bunu o anda çok algılamayabiliriz. Yani aslında hayrımıza olacak bir şeydir ki. Yani genellikle tutulmalar insanoğlu üzerinde olumsuz gibi görünen etkiler getirir önce ama daha sonrasında zaman geçtikten sonra baktığınızda ya iyi ki bu olmuş da ben mesela hayatımda böyle bir şey yaşamışım ki başka bir evreye geçebilmişim ki genellikle bir şey vesile olur çünkü. Yani böyle durumlar var gerçekten önemli etkiler alıyorsunuz değerli yengeçler. Tabi bu doğum haritanıza, doğum yılınıza, doğum haritanızdaki derecelere, yerleşimlere göre farklı olacaktır. Belki de etki de almayabilirsiniz. Tamamıyla dediğim gibi 16 derece terazi, 29 derece MC noktası ve 29 derece veya yakınlarında diyelim yerleşimleriniz varsa yengeçte, terazide, koç burcunda, oğlak burcunda işte o zaman etki alma olasılığınız aslında gerçekten yüksek olabilir değerli yengeçler. Umarım hayatınızda kalıcı, güzel, istediğiniz değişiklikler olur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.